önceki zirvelerimizden birinde de kendisini konuk etmiştik. Nilüfer Aktaş'ı. Kendisi Digitopya Sürdürülebilirlik Direktörü. Ekrana alabiliriz Nilüfer'i. Bize yeni dengelerden bahsedecek Nilüfer. Ölç, dönüştür ve izle konuşmasının başlığı. Nasılsın Nilüfer? İyiyim. Sağ olasın Sertaç. Gene harika bir zirve oluyor. Evet, sizlerle beraber. Yani konuşmacılarımız ne kadar zenginse, ne kadar çeşitliyse ve güzel şeyler anlatıyorsa ki 15 dakikada bir şeyler anlatmak çok kolay değil. O kadar Kesinlikle. zevk alıyoruz, o kadar verimli geçiyor. Hadi hiç uzatmayayım, sözü sana vereyim Nilüfer, buyur. Süper. Çok teşekkürler. Ben tekrardan Harvard Business Review ekibine bu senede biz de Dijitopya ailesi olarak bu zirvede misafir ettikleri için ayrıca da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene zirvede gene etki sahnesinde seninle birlikte bahsettiğin gibi böyle veri odaklı, teknoloji odaklı bir konuşma yapmıştım. Ve sürdürülebilirliğe uzun bir yolculuk olarak baktığımızda iş modellerini, ürünleri veya hizmetleri değiştirme kapasitesi olarak baktığımızda bu meseleyi nasıl üstel bir noktaya, stratejik bir noktaya taşıyabiliriz? Bunu yaparken insan gücümüzden kolektif olarak nasıl faydalanabiliriz? Daha da önemlisi bunu şirketler içerisinde sistematik bir dönüşüme, yeni bir yönetişim yapısına, yeni bir iş yapma şekline, kültürüne nasıl çevirebiliriz konularında geliştirdiğimiz bir olgunluk metodolojisinden, bir yazılımdan bahsetmiştim. Şimdi sürdürülebilirliğe olgunluk ölçümüyle uzun vadeli stratejik bir yaklaşım geliştirmek mümkün. İş dünyasında pozitif etki yaratmak için yeni denge, yani ölç, dönüştür, izle başlığı altında sizlere bugün de kısa bir sunum eşliğinde görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Ana soruyu unutmayalım. Ana sorumuz aslında iş dünyası hem fırsat hem de risk penceresinden bakarak yeni bir iş yapma dengesine ulaşabilecek mi? Şimdi geçen seneden bu seneye baktığımız zaman takdir edersiniz ki çok fazla olumsuz gelişme yaşandı. Jeopolitik, siyasi, ekonomik risklerin arttığı pek çok ülkede aslında ve kıtada büyümenin hatta durma noktasına geldiği bir dönemden geçiyoruz. Sürdürülebilirlik bu görselde de gördüğünüz gibi aslında şimdiye kadar bu karmaşanın, kaosun bir faktörü gibi algılanırken artık sistemsel sorunlara çözüm bulmak için üretim, tüketim ve dağıtım mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasını öngören derin bir dönüşüm ihtiyacının böyle kavramsal bir adı haline geldi ve neticede de iş dünyasına stratejinin merkezine çevresel ve sosyal etki dediğimiz ESG dediğimiz etki yaratma kabiliyetini ve nasıl ölçeceği de yerleşmiş oldu. Şimdi bu noktada uzun zamandır tartışılan ve böylesi derin bir dönüşüm için yeterli olmadığı düşünülen ESG yaklaşımı yerine biz etki konuşmaya başladık. Şimdiye kadar değişimi veya karmaşayı yönetirken yönetme şeklimizin ana amacı büyüme ve karlılıktı. Sistem odaklı yaklaşımda ise tam tersine faaliyetlerimizden doğan doğada ve insanda ve çevrede bıraktığımız ayak izimizi iyileştirmek adına iyileştirmenin şirketlerin ana varoluş amacı olarak görüyor bu yeni sistem odaklı yaklaşım ve bu da bu konuyu aslında felsefi bir yerden, kavramsal bir yerden alıp yeni değerleme sistemlerini geliştirdiği bir noktaya getirdi. Yani ikisi arasındaki en büyük fark etki odaklı bir yol tasarladığımızda riskleri yönetmek değil, fırsatlar ve yeni ekonomik düzenin yapı taşları olacak yeni iş modellerine ve pazarlar noktasında da avantajlı bir hale geliyoruz. Şimdi şirketlerin pek çok alanda iç kapasitesini ve teknolojini kullanarak artabileceği bu gerçekten çok heyecanlı bir yolculuk bizce. Fakat regülasyonlar ve raporlama dünyasına baktığımız zaman o dünyada da çok güzel gelişmeler var. O dünyada bu ihtiyaca karşılık verecek şekilde aslında yeniden tasarlanıyor diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin uluslararası standartları olan sürdürülebilirlik standartları tasarısının yeni aslında ortaya çıktı ve bu tabii şu anda çok derin bir konu, burada vaktimiz yok ama bu yeni tasarıya da baktığımız zaman raporlama tarafında sadece ESG verisi odaklı bir hesap verilebilirlik değil, iş modellerine yansıyan sistemsel dönüşüme hizmet eden bir yolculuğa çıkıldı mı sorusunun izlerini arayan bir yapıya geçildiğini görüyoruz.
Ve dediğim gibi bu konu çok önemli olduğu için çok 5 tane de olsa önemli fark var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu yeni mevzuatın getirdiği 5 önemli gündem maddesi İngilizcesi double materiality olarak bildiğimiz, aslında biraz önce bahsetmiş olduğum şirketlerin sadece ESG risklerini nasıl yönettiğini değil, faaliyetlerinden doğan etkiyi ölçebildikleri mekanizmalara geçmek, şirketlerin aynı zamanda değer zincirindeki bütün paydaşlarındaki paydaşlarının net zero taahhütleri veya emisyonlarının azaltılması ile ilgili planlara dahil etmesi. Tabii ki iş modeliyle sürdürülebilirlik arasındaki o ilişkiyi kanıtlaması, şeffaflık raporlamada bu şu anlama geliyor. Şimdiye kadar genelde kurumsal sosyal sorumluluk gibi daha çok pozitif yapılan şeylerin raporlandığı bir dünyadan negatif veya eğer bir hedefimizde ulaşamadığımız bir nokta varsa onların da yayınlandığı tamamen şeffaf raporlara geçiliyor ve bilimin ve veri biliminin en önemlisi sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kullanılması beklentisi var. Şimdi bu noktada tekrardan hızlıca bir hatırlatmak istiyorum. Olgunluk ölçümü neden aynı zamanda bir etki modeli haline gelebilir? Şimdi biz Dijitopya'da geliştirmiş olduğumuz olgunluk ölçüm modeli bu şekilde 6 boyutta. Bir yarım saat 45 dakika önce Şafak Hanım'ın Oxford Said Business School'dan bir misafiri vardı. Onların da gördüğüm kadarıyla 5 boyutlu bir etki modellemesi var. Bunlar çok sevindirici. Dünyada özellikle üniversitelerin başını çektiği böyle etki modelleri tarafında yeni inisiyatiflerin, yeni modellerin yer aldığını görüyoruz. Dijitopya'nın sürdürülebilirlik olgunluk endeksi bu şekilde kapasite, şirketin etki modelinin olup olmadığı ve liderlik modelinin sorgulandığı kararlılık ve liderlik olarak adlandırdığımız ambition, kültür, yönetişim, operasyonlar, yani bütün değer zincirimizdeki ayak izimiz, çevresel anlamda operasyonlar ve bütün paydaşlarımız, ekosistemde ilişkilerimizin derinine baktığımız paydaşlarla ilişkiler olarak yer alan engagement boyutları var bizde. Şimdi bu 6 boyut bir şirketin sağlıklı bir şekilde faaliyetine devam edebilmesi ve kalkınma odaklı dediğimiz 7 ekonomik modele hizalanmasını sağlayacak tüm fonksiyonlara ve kapasiteye bakıyor. Aslında kapsayıcı iş modelini de kısaca bir hatırlatmak gerekirse, biliyorsunuz dünyada refah kat sayısı çok düşük olan hassas gruplar dediğimiz nüfusu çalışan, tedarikçi veya müşteri olarak konumladığımız bir seviyeye çıkartılmak isteniyor ekonomi. Bu da tüm iş kollarının birlikte önce anlaması, sonra hizalanmasını ve akabinde de aksiyona geçilmesini gerektiren bir süreç. Şimdi dönüşüm yolculuğunda şirketlerin en büyük hızlandırıcısı aslında bu hizalanma. Dünyanın en büyük şirketleri dahi en iyi danışmanlık şirketleriyle de çalışsalar bu yolculukta bu entegre bakış açısıyla ilerlemek gerektiğini ve bunun için de şirketlerde bu entegre bakış açısını takip edecek dijital, mümkünse dijital bir yönetim mekanizması kurmaları gerektiğini biliyorlar. Geleneksel ESG yaklaşımında mesela örnek verelim, süreç verimliliğinde veriyi mesela nasıl kullanacağınıza dair size bir öngörüyü geleneksel ESG yaklaşımında göremiyoruz ama etki modeli yaklaşımında mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz en son bir dijital bir şirketi ölçtük. Doğal olarak dijital bir iş modelinde en büyük kaynakları veri tahmin edersiniz ki. Ancak neden mesela böyle bir olgunluk ölçümü yaptılar? Çünkü ciddi büyüme hedefleri var. Veriyi topluyorlar. Ancak veriyi toplarken aynı zamanda çöp veri dediğimiz veya yalın veri yönetişimi yapmadıkları için ciddi ileride karbon emisyonlarına sebebiyet olacakları ortaya çıktı bu olgunluk ölçümüyle. Belki çok sonradan fark edecekleri, o büyüme azmi içerisinde belki kenara park edecekleri bir konuyu en baştan stratejik olarak bir mesele haline, sürdürülebilirlik stratejisi haline getirdiler. Bu aslında olgunluk modeliyle hepsi birlikte oturduğumuz atölyelerde ortaya çıktı ve bunun da faydasını gördüler. Şimdi kısaca sürdürülebilirlik olgunluk ölçümünün aynı zamanda bazı analitik modelleri de var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Geçen sene bu kadar detaylı paylaşamamıştım. Bunlardan 2 tanesinden bahsedeceğim. Bir tanesi Vitality, bir diğeri de kar tanesi analiz dediğimiz analiz. Şimdi bu tip analizlerde şirketler biliyorsunuz üst yönetimleri özellikle zaman zaman biraz önce bahsetmiş olduğum bu kaostan, karmaşadan kendilerini arındırıp böyle yukarıdan bir yerden acaba biz gerçekten doğru yolculuğumuzu görmek isterler. Ve bu ekranda görmüş olduğunuz gibi de aslında işte biz koşmaya mı devam ediyoruz yoksa biraz artık yavaşladık, yürüyor muyuz yoksa Iron Man olmaya devam mı ediyoruz gibi
biraz böyle kavramsal ama onları aslında rahatlatacak analizlere ihtiyaç duyarlar. Biraz önce bahsettiğim o 6 boyuttan kapasite, yönetişim ve kültür hatırlarsanız bunlar şirketlere sağlamlık kazandıran yani endurance dediğimiz kazandıran boyutlarken liderlik, operasyonların yönetimi, enerji verimliliği ve paydaşlarla ilişkilerindeki yaklaşım diyelim ve oradaki o açık fikirlilik diyelim onları aslında hızlandıran boyutlar olarak biz görüyoruz. Ve yine bu ekranda görmüş olduğunuz gibi aslında hedefimiz doğal olarak Iron Man olmak ve her açıdan güçlü bir şirket olmak. Ama artık eskisi gibi bunu sadece finansal performansla değil, sürdürülebilirlik stratejilerimizdeki KPI'lerimizi ve metriklerimizi de düşünerek yapmamız gerektiğini de biliyoruz. İşte bu Iron Man olma yolunda hedef vereceğiz. Hedeflerimizin kesinlikle dengeli olması gerekiyor. Dengesiz hedef verdiğimiz zaman bu arada Snowflake analize geçtim hızlıca. Snowflake analizi gene bizim çok sevdiğimiz böyle ekranda görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir kar tanesi var burada ve şirketler içerisinde de aslında o 6 boyutta hedef verdiği zaman 6 boyuttaki hedefinde birbirleriyle dengeli olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dengesiz verilen hedeflerde şirket içerisinde bir tansiyon, bir gerginlik olduğu zaman bu her türlü çalışanların performansını da düşürdüğü için her türlü performansta düşüklüğe sebep oluyor. Gene burada görmüş olduğunuz gibi bu kar tanesi analiziyle de şirketler bunu görebiliyorlar. Şimdi aslında toparlıyorum. Son 5 dakikam kaldı. Ben burada özellikle şöyle bir şey rica etmek istiyorum. Beni dinleyenlerden, katılımcılardan. Biz çok yeni 2 hafta önce Diştopya olarak aslında hem Impact platformumuzda hem web sitemizde 2.0 dediğimiz çok yeni bir sürüme geçtik. Biz bir teknoloji şirketi olduğumuz için sürekli kendimizi bu anlamda yeniliyoruz diyelim. Ve bu digitopia.co'ya girdiğiniz zaman biraz önce size anlatmış olduğum aslında bu deneyimi daha önce bu yoktu. Tamamen deneyimleyebileceğiniz taster dediğiniz menüler var. Ben son kalan 2-3 dakikamda da sizi şu anda buradan çıkarıp oraya hemen almak isterdim aslında teknik olarak ama onu yapamayacağım için siz bu siteye girdiğiniz zaman, Impact platforma girdiğiniz zaman sizi nasıl bir dünya karşılayacak? Öncelikle bu 6 boyutta ekranda görmüş olduğunuz gibi Impact Run diyoruz biz bunlara. İstediğiniz bir boyutta kendinizi ölçebileceksiniz ve yukarıda sağ köşede Strateji Cockpit dediğimiz yere bastığınız zaman da Strateji Cockpit'in içerisine girdiğiniz anda bugünkü skorunuz, verdiğiniz hedeflere göre gitmek istediğiniz yer ve biraz daha devam ediyorum. Aynı zamanda en önemli olan kısım sadece skorlama değil çünkü bu etki platformu. Aynı zamanda gitmek istediğiniz yere göre hangi inisiyatifler ve hangi tavsiyelerle, hangi projelerle gidebilirsiniz? Aciliyet ve önem sırasına göre böyle bir chartta görebiliyorsunuz. Yani aslında bir oturup içeride çalıştığınız o hizalanma atölyelerinde karar vermiş olduğunuz projeleri dijital bir platformda görüntüleyebiliyorsunuz. Ve güzel tarafı da bu inisiyatifler aslında senin de biraz önce bahsetmiş olduğun gibi arkada bir makine öğrenmesi var. Onun jenere etmiş olduğu akıllı bir algoritma tarafından çıkartılmış oluyor. Yöneticiler de bunları her daim takip edebiliyorlar. Hızlıca toparlıyorum. Aslında bugün sunumda size olgunluk ölçümü metodolojisiyle etki modeli kurgulamanın, içeride böyle bir dijital platforma sahip olmanın faydalarından bahsetmeye çalıştım. Bizim için önemli olan şey her şirkette bu konunun sahiplenilmesi. Sahiplenilmesi için böyle bu ve benzeri stratejik dijital araçlara sahip olunması gerektiğini düşünüyoruz. Liderlik tabii ki en önde giden. Liderlerimiz bu konuyu sahiplenmezse karar verme anlarında o sorumlu kararı veremezlerse aslında ilerleyemiyoruz. Ve en önemlisi ölçümleme. Bu biraz önce göstermiş olduğumda aslında bir ölçümleme modeli. Ve diyoruz ki sürdürülebilirlik dönüşümü bir takım sporudur ve bu takımla birlikte aynı zamanda çok uzun vadeli bir yolculuktur. Güç sizinle olsun diyoruz ve çok çok teşekkür ediyorum tekrardan beni ağırladığınız için bugünkü zirvede. Güç bizimle olsun Nilüfer. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. İnşallah her zirvede konuşuruz. Her zirveye yeni bir şeyle geliyorsunuz çünkü.